Herkese merhaba. Bugün Sağtur mevkiinde sizlere harika bir yatırım fırsatıyla geldim. Köşe başı, üstten de harika bir deniz manzarası olan bir villamıza geldik. Bakın burası bu bölgede alabileceğiniz emsal olarak en uygun yerlerden bir tanesi. Mal sahibi buradan iş gereği gitmek zorunda kaldığı için fiyatı öyle onlarda 11-12 milyonlarda tutup da çok büyük pazarlıklara gerek duymadan çok uygun bir fiyata verecek. Biraz sonra villamızın içerisine geçeceğiz. Bahçe kısmında size fiyatı belirteceğim. O dakikaya kadar lütfen videoyu izleyin. Gerçekten çok güzel, pişman olmayacağınız bir villa burası. 253 metrekare arsa içerisinde tamamen müstakil. Özel bir otoparkı var. Ayrıyeten bir de burada açık otoparkı var. Bu açık otopark yolun sonu olduğu için iki villa böyle bir şey yapmış. Sol taraftaki hemen karşı villanın, sağ taraftaki, yani bu sağ taraftaki araç da bu mal sahibimizin aracı, bu tarafa ait. Onun dışında bir de içeride ekstra bir otopark alanımız var. Onlara zaten bahçe kısmından değineceğim. Çok şirin bir ev. Bakın buradan plaja 1,5 kilometre uzaklıktasınız, Sağtur plajına. Bu ne demek oluyor? 7'den 70'e herkesin ortalama 15 dakikada veya 20 dakikada yürüyebileceği bir mesafe. Lokasyon olarak gerçekten çok güzel. Fiyat olarak çok iyi. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Denize ne kadar yakın olduğunu zaten oradan anlayacaksınız. Yaya giriş kapımızdan girdiğimizde burada güzel bir balkon alanı bizi karşılıyor. Ev biraz büyük. Kısım kısım ilerleyeceğiz. Biraz video uzun olabilir. Lütfen sabırla bekleyin. Hemen şu yaya giriş kapımızı kapatalım. Bakın burada çok güzel bir balkon alanımız var. Arka tarafa doğru peyzaj alanımız genişliyor. Onlara teker teker değineceğim. Patlatma taş uygulamasıyla kolonlar geçilmiş. Yine arka taraflarda patlatma taş uygulamaları yapılmış. Oldukça güzel. Üst tarafımızı sandviç panelle, ahşap lambirle bir tık daha uzatmışlar. Toprak bir alanımız var. İsterseniz yeşillendirebilirsiniz. Havuz yaptırmak isterseniz büyük bir havuz yaptırabilirsiniz. Teker teker onların hepsine değineceğim. Bakın burada mal sahibi bir salıncakta bırakmış. Full eşyalı. İçeride gördüğünüz eşyalar olmak üzere bu bahçedeki eşyalar da bırakılıp gidecek. Yani ne demek oluyor? Özel eşyalarınızı alıp buraya gelebilirsiniz. Bakın otopark alanınız bu şekilde. Buraya rahatlıkla SUV bir araç, büyük bir sedan araç sığabilir. Büyük, hatta şöyle özetleyeyim, 2 tane SUV bir araç buraya rahatlıkla sığar. Otopark alanı olarak da gayet geniş. Bir de ekstra olarak bir otopark alanınız daha var. Onun üstünü kapatmak isterseniz karşı komşunuzla beraber konuşup kapatabilirsiniz. Aslında kapatılmış. Daha önceden çok güzel bir rüzgar aldığı için burası. Sonrasında rüzgar tabii onu biraz dağıtmış. Daha sağlam, daha sağlıklı bir şekilde yapıp kullanabilirsiniz. Bakın çok şirin bir ev. Ahşap dekoratifler mevcut. Burada büyük bir toprak alanınız var. Yerlerde de doğal taş döşenmiş. Gayet güzel gözüküyor bu toprak alanı. İsterseniz havuz yapabilirsiniz. Bir villa tanıtmıştık bundan bir yıl önce. Kanalımızı eğer takip ediyorsanız 2 tane çınar ağacı o havuzun içerisindeydi. Bozmadan o çınar ağaçlarını da o şekilde korumuşlardı. Siz de isterseniz böyle bir şey yaptırabilirsiniz. Arkada bahçe alanı zaten bayağı büyük. Burada öncesinde de bir havuz alanı varmış. Bakın burada yerde yuvarlak bir işaret var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama burada önceden havuz varmış. Fakat kaldırmışlar. Önceden İngiliz'deymiş. Burası 2002 yapımı bir ev. Burada 10 yıl önce bu mal sahibine geçmiş. Yani bunun 10 yıl öncesinde bir İngiliz oturuyormuş. Yani ev bakımlı bir ev, temiz bir ev. Bakın arka tarafta gördüğünüz kamelya alanı. Üstü yine ahşap lambirle, pergole ile kapatılmış. Çok hoş gözüküyor. İçeriye bir 6 kişilik yine ahşap yemek takımı atılmış. Barbekünüz oldukça şık. Bir simetri verilmiş. Gayet de güzel gözüküyor. Alt kemerlerin oval geçişleri de oldukça güzel. Patlatma taş uygulamasıyla yine yapılmış. Gayet de güzel. Bu arada patlatma taş değil, yanlış söyledim. Bildiğiniz bu ücret mukabilinde aldığınız pahalı bir taş ürünü bu. Bu şekilde barbeküsünü de yapmış ev sahibi. Burada çok artılarımız var. Artılarımızdan bir tanesi nedir? Arkamız hazine. Nasıl bir hazine? Nereden baksanız belki 100 dönümün üstünde daha büyük devlet hazinesi. Buranın 200 metrekaresini çitle çevirip kendine bir hobi bahçesi yapmış. 200 metrekare. Bundan bir 5-6 yıl önce de ecri misli ödenmiş. Fakat tekrardan her yıl ödenmek zorunda, bildiğiniz gibi bunlar. Çok büyük rakamlar değil. Buraya Milli Emlak da gelip bakmış. Kontrolünü de sağlamış. Herhangi bir sıkıntısı yok. Dilerseniz siz bu şekilde burayı, bostanı büyütebilirsiniz. Ben bostan diyorum buraya. Çok güzel bir şekilde ekip biçmiş. Zeytinleri, dutları hepsi veriyor. Gayet sağlıklı bir şekilde onları da konuştuk. Buradan bakın, buradan bir yıl kadar önce 25 kilo zeytin almış mal sahibi. Bu da çok ciddi rakamlar. Bugün zeytinyağı dediğimizde litresi 300-350 lira gibi rakamlara ulaştı. Gördüğünüz gibi bu 200 metrekare alan, drone görüntülerinde de görüyorsunuz şu an. 200 metrekarelik alan size ait. Nasıl ait? Aslında devletin ecri mislisini ödeyerek buraya yine devam ettirebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi Milli Emlak'tan da gelip kontrolü sağlanmış. Herhangi bir sorun yok. Biraz sonra harika bir deniz manzarası ve gün batımı da göreceksiniz. Onlara da tek tek değineceğim. İstersen şöyle bir yolun devamına git. Bir de bu açıdan çekerek gel. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacak izleyicilerimiz. Evet, fiyata gelelim. Bakın emsal rakamlar.
8,5'un üstündeyken burada. Hatta şöyle özetleyelim. Site içerisinde 25 yaşında 2+1 bir villamız var. 4.180.000 lira diyor. Bugün ben size resmi 253 metrekare arsalı, tamamen bağımsız, köşe başı, solunuz boş tarla, sağınız yani önünüz hazine, harika bir cephede bir villa vereceğim. Fiyat 7.200.000 TL. Bakın 7.200.000 liradan pazarlığımızda olacak cüzi miktarda. Çünkü burada 10 milyon denilip de 3 milyon gibi bir pazarlık söz konusu değil. Buranın mal sahibi dürüst bir şekilde her şeyin net olmasını istiyor. Biz de elimizden geldiğince size şeffaf bir tanıtım sunmaya çalışıyoruz. 7.200.000 liraya buraya sahip olabilirsiniz. Bir de arkamızda bir balkon alanımız var. O balkon alanına içeriden bakacağız. Şimdi orayı göstermeyeceğim. Böyle devam ediyor bahçemiz. Tamamen müstakil demiştim. Bakın bu arka alanda küçük bir bahçeniz daha var. Yine bu kısımda kiler vardı. O kiler önden görünüyordu otopark kısmından ama ben orayı çekmedim. Biraz sonra oranın fotoğraflarını alıp görsellerin içerisine de bırakacağım. Yerlerde doğal taşlar var. Bakın bu zeytin de budanmış. Gerçekten verimli bir bahçe. Ön bahçeye dönelim. Havuz alanı yapılabilir, onu anlatalım. Havuzun maliyetini söyleyelim. Bakın bugün 30 metrekare gibi büyük bir havuz yaptırmak istediğinizde motorlar, kazım, dozer, hafriyat, aklınıza gelebilecek tüm maliyetler ortalama 1 milyon. 950-1 milyon arası bir havuz. Bakın 30 metrekare. Bugün müteahhitler bile nereden baksanız tanıdıklarına rağmen 750-800 bin liraya yapıyorlar bunu. Yine biz de elimizden geldiğince size tüm kolaylığı sağlamaya çalışırız. Şimdi şöyle geçersen eğer bakın buradan bir şey anlatacağım. Şimdi burada 3 kat var. Triplex bir villa burası. Bu ilk katta bir kapımız var. Burası salon, mutfak ve 2 tane de büyük balkonu var. Dıştan merdiveni görüyorsunuz. Üst katta 4 yatak odası, bir banyo lavabomuz var. Alt katta da bir banyo lavabomuz var. Buranın merdivenini isterseniz içeriye aldırabilirsiniz. Mal sahibi böyle bir şeye gerek duymamış. Yazdan yaza geliyorlar kendileri. İş gereği de artık komple kendi oturdukları ana şehirden de taşınacaklar. Bundan mütevellit. Bakın isterseniz burayı kapatabilirsiniz merdiveni. Çok basit çözümleri var. Diğer balkondan bir bağlantı çıkartıp ek bir duvar ördürsünüz. İçeri alabilirsiniz. Onun dışında en üst katınız var. Dev gibi bir teras. Yandaki yapılı olan onların hepsine bir de çatı yapıp tekrardan oraları oda yapabiliyorlar. Yan tarafta yapmış bunu. Onlara emsal göstererek yapı kaydını da alabiliyorsunuz eğer öyle bir şey isterseniz. Burası kat mülkiyetli bir ev. Bu ekstra olarak size onu da en üst katta anlatacağım. Bahçe alanını elimizden geldiğince anlattık. Yavaş yavaş üst kata doğru çıkalım. En üst katı teras alanını anlatıp sonra yavaş yavaş 4 odamızı bir de salon mutfağımızı görüp tanıtımımızı sonlandıralım. Gel böyle. Bakın buradaki merdiven alanınız. Şöyle biraz geri çıkarsan isterseniz bu alandan bu mutfağı tabii ki bu balkonu bir tık kapatarak bu alanı da içeri alarak burayı evin içine dahil edebilirsiniz. Ya da üst kattaki 4 odada anlatacağım. İçeriden dönerli bir merdiven de yapabilirsiniz. Bunlar çok büyük maliyetler değil. Gerçekten devede kulak kalıyor bazı rakamlar bazı yerlerde. Böyle bir ev aldığınızda bakın şu etrafınızda şöyle bir göster çıkarken ne kadar ferah, ne kadar havadar, harika bir rüzgar sirkülasyonu mevcut. Herhangi bir şekilde burada yazın sıcaklığı hissetmeyeceksiniz. Evin içini biraz da merak edin. Gerçekten çok güzel bir manzaranız var. Evin içerisi de çok güzel. Masrafınız yok. Ayrı mutfak konseptinde diyebilirim. Büyüklük, genişlik olarak çok güzel. Bakar mısınız? Yunan adası tamamen benim ayaklarımın altında. Buradan görebildiğim tüm manzara bana ait. Ve köşe başısınız. Önünüzde bir yer yolunacak. Bak hatta şöyle bir daha çevreyi göster. Bakar mısınız? Bu hazine alanı. Devletin hazine alanı. Herhangi bir şekilde yani burayı parselasyonu bile nereden baksanız 15, 20, 30 yıl sürer. Buralara gelene kadar. Biz Sağtur mevkindeyiz. Buralar öyle koylar ki bakir koylar arkadaşlar. Bakir. Buralara daha ayak değmemiş kısımlar var. O yüzden gerçekten kıymetli bir bölge. Bakın emsal olarak yan tarafı göstererek yapı kayıt alabiliyorsunuz. Onlar da yapı kayıtlarını almışlar. Ama benim naçizane fikrim böyle bir şeye gerek yok. 4 oda bir salon ev olduğu için gayet kullanışlı ve geniş. Hiç gerek yok. Bu alan bu şekilde bence gayet kullanışlı. Dilerseniz zemin tipini değiştirebilirsiniz. Güneş enerjili, full eşyalı bir villa dedim. Çatı katını gösterdim. İsterseniz yavaş yavaş 4 odaya bakalım. En son salon, mutfak, ondan sonra da bahçe alanında tekrardan tanıtımımızı sonlandıralım. İnelim, bu alanda nereden baksanız bu arada 65 metrekarenin üstünde. Yani bu ne demek oluyor? 6, 12, 18, 180 hatta üstü belki 195'e tekamül edecek metrekare kullanım alanınız var. Bunun tabii ki 125-130 metrekaresi kapalı alan. Geri kalanlar açık alanlar. İnelim aşağı doğru. Evet, orta kattayız. Ne demiştik? Triplex bir villa burası. Orta katta 4 tane yatak odamız vardı. Gel böyle.
Gel içeriye hemen. Burada da 2 tane balkonumuz var. Bakar mısınız? Bir villa alıyorsunuz. 4 tane balkon, bir tane de dev gibi terasınız var. Bahçeye zaten değinmiyorum bile. Büyük, geniş bir bahçe alanınız sizi karşılıyor. Hemen çelik kapının sağındaki ilk yatak odasından başlayalım. Burada 10 metrekare büyüklüğünde bir yatak odanız var. Çift kişilik yatak atılmış. Bir tane mini gardırop bırakılmış. İsterseniz dizaynı kendiniz değiştirebilirsiniz. Bir de bakın burada bir balkonunuz var. Balkon alanını dışarıdan diğer odadan gösterelim. Çıkışınız da mevcut. Hemen yan odaya geçelim. Yan odada da yine bir kullanım alanımız var. Geniş. 15 metrekarenin üstünde. Yerlerin fayanslarından duvar boyalarına kadar hiçbir masraf yapmayacaksınız. Klimalar kalıyor. Bakın fiyat öyle afaki değil. Yorumlara gelip de hani bu fiyatlar nedir diye kesinlikle yazmayın. Bugün burada arsa metrekaresi 16 bin lira. 16 bin lira yani ne demek oluyor? 253 metrekare bir arsa almak isteseniz 3 milyon 750, 3 milyon 900 gibi rakamları cebinizden çıkarttınız. Çıktı mı cebinizden? 4 milyon diyorum ben ona. Komisyon falan da verdiniz emlakçıya. Hadi burayı 3 milyona mal edin. Edemezsiniz çünkü gerçekten maliyetler de yüksek. Bu yüzden elimizden geldiğince size en uygunlarını çekmeye çalışıyoruz. Bu arada balkon biraz tozlu. Üstten göster şöyle. Açık kalsın sonra. Burada da büyük bir balkonunuz var. İsterseniz içeri alabilirsiniz. Bir balkon yani kış bahçesi tarzında kullanabilirsiniz. O da tercih meselesi. Burada bir banyo lavabomuz var. Bu banyo lavabosunu da göster. Yani konumuza tekrar dönelim. Orada konu biraz dağıldı. Bugün 4 milyon arsa alıp 3 milyona burayı mal edemezsiniz. Eğer oturup doğru konuşalım. Kimsenin YouTube'da çektiği şu kadar maliyet, şu kadar şey. Bunlara aldanmayın. Her şehrin kendine ait bir betoncusu vardır ve o betoncuların verdiği fiyat üzerinden ilerlersiniz. Çünkü betonu başka bir şehirden getiremezsiniz. Demiri getirebilirsiniz. Demirin de bu sefer nakliyat işlemleriyle ödediğiniz paralar yüzü astarını geçer. İnce işçilik falan gerçekten bu rakamlar çok yüksek. O yüzden elimizden geldiğince size en mantıklı yerleri sunuyoruz. Burada da 2 kişilik bir yatağımız var. Yatak atılmış. Gardırobı var. Gayet büyük, kullanışlı. Son olarak burada bir yatak odamız daha var. Yani toplamda 4. yatak odamıza bakıyoruz. Bir balkonumuz var. O balkona da çıkacağız. Oradan manzarayı da size göstereceğim. Yatak odasının genişliği de gayet iyi. Gel böyle buradan bir bahçeyi göster. Balkonu göster pardon. Bakın buradan bile manzaranız var. Bu manzara gerçekten parayla satın alınamıyor. Böyle bir manzarayı, böyle bir lokasyonda denize bu kadar yakın bu fiyata gerçekten çok mantıklı, çok uygun diyebilirim. 7 milyon vereceksiniz. 7 milyon 200 bu arada pardon. 7 milyon 200'e köşe başı yanınız tarla kocaman. Ekiyorlar, biçiyorlar. Onlar sizi ilgilendirmiyor. Önünüz kocaman bir hazine alanı. Yani ön tarafı, üç cephesi açık bir yer vereceğim. Sinekliği kapat, yavaş yavaş aşağı inelim. 7 milyon 200 bin lira bir satış rakamımız mevcut. Az önce bahsettiğim gibi değiniyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Bugün bu arsayı aldığınızda bu maliyetlere burayı inşa edemezsiniz. Hal böyleyken böyle bir yeri de kaçırmayın derim. Evet yavaş yavaş aşağı inelim. Artık salon, mutfak alanımıza geçelim. Aşağısı da çok geniş kullanışlı. Ne dedik? 190 metrekare brüt kullanım alanı var. Bunun 125 metrekaresi kapalı kullanım alanı. Dilerseniz hemen iç kısımda şöyle videoyu bir durdurup iç kısımda tekrardan başlatalım. Evet salon mutfak alanına artık bakalım. Gel böyle içeri yavaş yavaş. Burada bir sineklikli demir kapımız var. Burası çok güzel esen bir bölge olduğu için normal sineklik olması şart. Sinek bildiği üzere yaz aylarında Türkiye'nin her yerinde ağırlıklı olarak var. Bizde de çok az olmakla birlikte rahatsız da ediyor azıcık. Buna rağmen böyle bir şey yapılması şart. Yapılmış da. Şimdi salon mutfak alanındayız. Çift salon tasarımı mevcut. Burada bir L koltuk atılmış. Hemen karşısında bir mutfak alanı var. Mutfak ayrılabilir konumda. Tabiri caizse direkt ayrı mutfaklı da diyebiliriz. İsterseniz buradan yine duvarını örtüttürüp ortaya bir kapı bırakabilirsiniz. Bırakmadığınız takdirde de çok geniş bir kullanım alanı sizi karşılıyor. Direkt mutfak alanına geldim ama bir de salon alanımız var. Ana salon, ona da değineceğim. Artık mutfağa gelmişken anlatalım. Dolaplarından tezgahına kadar herhangi bir masraf yapmanıza gerek yok. Gayet iyi. Kadınlar için gayet yüksekliği de güzel. Beliniz ağrımaz. Burada her şeyinizi kolayca yıkayıp kontrol edebilirsiniz. Erkekler kadınlar için hiç fark etmez. Kadınlar deyince bazen kızıyorsunuz çünkü. Biz de artık alışılmışın dışına çıkmaya çalışıyoruz. Evet, önde bir balkon alanımız vardı. Ona değineceğim. En son ona değineceğim. Ondan sonra ondan önce hemen buradaki salon alanına bir bakalım. Çift salon demiştik. Burada yine güzel bir salon alanı sizi karşılıyor. İki balkona da çıkabiliyorsunuz. Bakın güneş doğudan doğduğunda ön taraf doğu. Doğudan doğduğunda eğer kahvaltı yapamazsanız hemen arkada kuzeye bakan
kuzeybatıya bakan balkonda kahvaltınızı yapabilirsiniz veya akşam yemeğini tam tersinde yiyebilirsiniz. Tercih sizin. Bir tane üçlü koltuk, iki tane berjer atılmış, rahatlıkla da sığmış. Yine devamında da dediğim gibi bir salonu, bir mutfağı, bir salonumuz daha var ekstra. Evet, arkada bakmadığımız bir balkon vardı. O balkona da bakalım. Yavaş yavaş tekrardan bahçe alanımıza geçip tanıtımımızı sonlandıralım. Ne demiştik? Bu evde bir büyük teras, 4 tane de büyük balkonunuz var. 4 tane büyük balkondan bir tanesi burası. Bakın üstü kapalı. Yine bunlar maliyet. Çok ciddi rakamlar bunlar. Bunların hepsini mal sahibi kendisi yapmış. Çünkü oturacaktı. Oturdu da artık satma vakti geldi. Panjurları takılı, demir korkulukları yapılı. Güvenlikle ilgili herhangi bir sıkıntınız, kafanızda soru işareti olmayacak. Çünkü burayı hem panjurları kapattığınızda hem demir korkulukları kapattığınızda yanda da komşularınız olduğu için burası böyle yazları sadece yaşayan insanların değil, daha ağırlıklı böyle sakin elit kesimin oturduğu bir bölge. O yüzden herhangi bir soru işareti kalmayacaktır aklınızda. Evet, eğer bana bir yazlık tarif et deseydiniz size burayı tarif ederdim. Hayalimdeki yazlık deseydiniz o da burası derdim. Gerçekten çok güzel bir yer tanıttık. 4+1. İsterseniz merdiveni içeri aldırıp tamamen birleştirebilirsiniz. Konsepti biraz elimden geldiğince size anlattım. Drone görüntülerini gösterdim. Bakın çok güzel bir bahçeniz, çok güzel balkonunuz var. Buradan da harika bir gün batımınız var. Bunu en üst kattan da ailenize, misafirleriniz geldiğinde oturup izleyebilirsiniz. Didim Sağtur mevkinde 4+1 253 metrekare müstakil arsalı güzel bir köşe başı villa tanıtımı yaptık. Satış rakamımız 7.200.000 TL. Gerçekten bir yere para yatırmak veya bir yazlık almak isteyen olursa burayı kesinlikle almasını ben tavsiye ediyorum. Her zaman da bu malın arkasındayım. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.